Bölüm 536, Yudo kapısı, kendini beğenmiş yüzüne bak, Babata'nın alay ettiği iblisin enerji biçimli silüeti. Nasıl tatmin olmayayım, Lo Feng şarap kadehini bıraktı ve canavar tanrısı heykelini kaldırdı. İleriye doğru geniş alana bakıldığında, rüya gibiydi ve toz ve sisle doluydu. Meteorlar da her yerde görülebiliyordu. Sonsuz boşluğa bakarken Lo Feng'in ruhu yükseldi. Canavar tanrısı heykeline baktığında neredeyse heykelin kükreyen canlı bir antik canavara dönüştüğünü hissetti. Bu canavarın kendisi yasaları somutlaştırıyor gibi görünüyor. İç dünyasındaki altın boynuzlu canavar da tüm iç dünyada yankılanan olmaya başını kaldırdı. Budur. Güvenebileceğim en güçlü şey bu, gözleri parladı. Heykele bakarken, bu heykelle birinci pençeyi kavramak çok daha hızlı olacak. Bu aynı zamanda diğer yolları anlama yolumu da daha kolay ve pürüzsüz hale getirecek. Evrenin zirvesinde durmak istiyorum ve bunu başarmanın yolunu açacak. Bu kan nehri dünyasından aldığım en büyük ödülüm bu canavar tanrısı heykeli. Lo Feng düşündü. Moşa klanının üyeleri onun yanında belirdi. Siyah giysili Lo Feng hemen heykeli aldı ve iç dünyada kayboldu. İç dünya içinde. Ulu. Altın boynuzlu canavar orada duran siyah bir dağ sırası gibiydi ve sağ pençesini uzatırken Himalaya dağlarından bile daha büyüktü. Siyah giysili Lo Feng, heykeli avucunu yerleştirdi, ardından heykel ortadan kayboldu ve altın boynuzlu yaratığın depolama halkasına girdi. Altın boynuzlu canavarın kendi saklama yüzüğü vardı. Sık sık dünya tanrılarını ve benzerleri eğittiğinden, kendi hazinelerini yutmak için bir alana ihtiyaç duyuyordu. Saklama halkasını göğüs pullarının yarıklarında sakladı. Altın boynuzlu canavar nesilleri de depo eşyalarını bu yara yerleştirmişlerdi. Bunun temel nedeni orada eşyaları yerleştirmek için gerçekten uygun bir alan olmasıydı. Otomat gemisinin kontrol odasında. Lo Feng boşluğa baktı ve sipariş verdi, "Hadi, Mengna şehrine gidelim." "Mengna şehri mi?" Demon Babata şokla ağzını açtı. Lo Feng, Babata'nın yanındaki sanal görüntüsüne baktı ve başını salladı. "O zamanlar Naki'yi Mengna şehrine yerleştirdim ve üzerinden 80 yıl geçti. Ona ne olduğunu kim bilebilir? O zamanlar ona bazı hazineler verdim, hazineler onun kalbini harekete geçirebilirdi. Bu yüzden ayrılmadan önce gidip onu almak istiyorum bir bakış, çünkü Tianzi Sarayı da o tarafta." Kırlangıç tümseyi bölgesine yakın alan Tianzi Sarayı'na en yakın olanıydı. Lo Feng'in geri dönmesi için önce Tianzi Sarayı'na gitmesi gerekiyordu ve yol üzerinde olduğundan Naki'yi ziyaret etmek doğal bir şeydi. Gürültü. Otomat gemisi hızla uçtu ve hızla uzayda bulanık bir ışığa dönüştü. Antik tanrı kalıntıları, yıldız yok edici top orada büyük bir krater bırakmıştı. Kan cübbesini giymiş olan Baki ve dağ gibi vahşi hayvan Kuyo Inu ile birlikte 90'dan fazla kan tanrısı muhafızının tümü kraterin kenarlarına konuşlanmıştı. Gürültü. Gökler sarsıldı. Baki, Kuyo Inu ve gardiyanların hepsi havada beliren silüete baktılar. Gri taş renkli zırhlı, uzun boylu ve sağlam yapılı yaşlı bir adamdı, saçları dimdik duruyordu. Gözlerini kırpıştırırken sanki sonsuz bir gök gürültüsü enerjisi varmış gibi, bakışları gök gürültüsü hapishanesi gibiydi. "Selam ölümsüz," Baki saygıyla eğildi. Tanrı, muhafızların hepsi düzenli bir şekilde diz çöktü, hatta Kuyo Inu bile başını eğdi. Bu gri zırhlı yaşlı adam, 10.000 km çapındaki kratere baktı. Gümbürtü. Gümbürtü. Bakışları, doğrudan derin kratere giren iki ışık sütununu fırlatan güneş gibiydi. Sanki kraterin içindeki kırmızı kalın auranın tamamını görebiliyormuş gibiydi. Ölümsüz, Baki ağzını açtı. Bu grup içinde onun statüsü ölümsüz statüsüne en yakın olanıydı. Ancak güç açısından elbette ölümsüzler hala daha güçlüydü. Bu krater, yaşlı adamın sesi güçlü ve derindi. Hiçbir yasa anlayışı yok, bu krateri yaratan korkunç saldırı aslında bir ölümsüze ait değil. Ancak güç açısından, kesinlikle bir ölümsüzün tam gücüyle kıyaslanabilir. Yalnızca dışarıdan birinin değerli teknolojik silahları bundan bir şey yaratabilir seviyede. Gerçekten de yabancılarmış gibi görünüyor, Baki başını salladı. "Bu çok ciddi," taş zırhlı yaşlı adam kaşlarını çatarak ciddiyetle şunu söyledi, "Bu devasa krater yüzünden, ölümsüz tapınak bunu zaten en yüksek öncelikle tartışmıştı.
Topladığımız tüm verilerden önceki o korkunç antik savaşa göre, dışarıdan bile olsa bir ölümsüzle kıyaslanabilecek güce sahip silahların çıkması pek olası değil. Aslında, evrendeki insanlar büyük teknolojik gelişmelere sahip olabilir. Bununla birlikte, bir ölümsüzün gücüyle eşleşen güç, yalnızca ölçülemez miktardaki zenginlik yoluyla yaratılabilirdi. Ama buna değmezdi. Teknolojinin zirvesine gerçek anlamda ulaşan tek yarış, otomat yarışıydı. Bu birkaç yılda Kan Nehri kıtamıza sık sık yabancılar giriyordu, taş zırhlı yaşlı adam kaşlarını çattı. Elimizden geleni yakaladık ve öldürdük. Ancak bunlar küçük meseleler. Ancak bu sefer birinin bu kadar güçlü bir silaha sahip olması için dünyamızı istila eden kişinin çok yüksek bir statüye sahip olması gerekiyor. Baki başını salladı. Ayrıca dünya lideri Kuyan ve Yuki'nin gemisine göre bu bölgede sinyalleri yarıya kadar kesilmiş. Tam burada trajik bir sonla karşı karşıya kalmışlar, taş zırhlı yaşlı adam şöyle dedi. Açıkçası düşman bu silahı uzaktan saldırmak, gemiyi yok etmek ve hem Kuyan'ı hem de Yuki'yi öldürmek için kullandı. Bu seviyedeki bir teknolojik saldırı, o ikisinin karşı savunmasını bile yapamazdı. Sen Baki'nin bile hayatta kalma şansının %1'i olmazdı saldırı. Baki'nin vücudu titredi. Teknolojik silah mı? Gerçekten bu kadar güçlü müydü? Yüksek alarma geçin, taş zırhlı yaşlı adam şöyle dedi. Sizler Kan Nehri kıtamızın trilyon yıllık ender dehasısınız. Eğer teknolojik bir silahla öldürülürseniz bu olabilecek en kötü sonuç olur. Baki başını salladı. Dişlerini gıcırdatarak tatmin olmamış bir şekilde sordu, buna katlanmalı mıyız? Misilleme yapmamalı mıyız? Misilleme yapma derken neyi kastediyorsun? Taş zırhlı yaşlı adam Baki'ye baktı. İçinin tükendiğini hissediyordu. Kadim trajik savaşı önceden gerçekten deneyimlemeden, yabancıların ne kadar güçlü olduğunu hayal etmek zordu, birçok nedenden dolayı, ölümsüz tapınak yönetimi sürdürebilmişti. Ve o savaştan sağ kurtulanlardan biriydi. O zamanlar sadece bir sektör lorduydu, savaşa gerçek anlamda katılmamıştı, aksi takdirde uzun zaman önce ölmüş olurdu. Ancak o eski savaşın birçok sırrını biliyordu. Kan Nehri kıtamızın gücü hala çok zayıf, taş zırhlı yaşlı adam cevap verdi. Henüz misilleme yapmayı düşünemiyoruz, ancak iyi antrenman yapabiliriz. Her şey güce bağlıdır. Bu konuda endişelenmenize gerek yok. Dışarıdan gelenler nadiren bu kadar önemli birini gönderir. Ölümsüz tapınağımızda dikkatsiz olmayacaktır. Eğer onu yakalarsak o kişiden daha fazla sır öğrenebiliriz. 1 trilyon yıl boyunca, ölümsüz tapınak gerçekten de birkaç evrende hasını yakalamıştı. Baki başını salladı. Taş zırhlı yaşlı adam bir şimşek haline geldi ve parlayarak göklerden kayboldu. Bir ölümsüz olarak o yaşlı adamın hızı, ölümsüz tapınaklarının inşa ettiği gemilerden bile daha hızlıydı. Kral, kan tanrısı muhafızlarının 2 kaptanı geldi, diğerleri Baki'nin ölümsüzlerle yaptığı konuşmayı duymamıştı. Hepinize 97 ile ilgili herhangi bir haber olup olmadığını kontrol etmek için tüm dünya liderlerine mesaj göndermenizi söyledim. Bunu yaptınız mı? Baki 2 kaptana baktı. Kral, 1 numaralı kaptan saygıyla konuştu. Mesajları zaten gönderdik. Ama tanrım, bizzat araştırmayacak mıyız? 97'nin hala bölgede olabileceğinden şüpheleniyorum. Araştırmaya vaktimiz yok. Baki soğuk bir tavırla başını salladı. Aslında bana ihanet etti, Bloodriver kıtasında ona yer olmayacak, bir ay önce devasa krater yaratıldığında, kan tanrısı muhafızı 97 gizlice oradan ayrılmış ve kan tanrısı Baki'yi kızdırmıştı. Bir zamanlar 97'yi fazlasıyla tercih etmişti. Bu yüzden ihanete uğramayı beklemiyordu. Fakat, Baki 97'nin Kan Nehri kıtasında kalmasına hiç gerek olmadığını asla düşünmezdi. Çünkü onun gerçek sınırları sonsuz uçsuz bucaksız evrendi. Otomat bir göktaşı kılığına girdi ve yaklaşık 2 ay uzayda uçtuktan sonra nihayet Mengna şehrinin alanına ulaştı. Usta, Mengna şehrine geldik, otomat gemisi dedi. Kontrol odasında bağdaş kurarak oturan, evrenin harikalarını inceleyen Lo Feng gözlerini açtı ve gülümsedi, küçük Nake, umarım hala hayattasındır. Toprak bedeni otomat gemisinde oturuyordu. Uzaya geri uçmadan önce Musa'nın cesedinin uçmasına izin verdi.
Şua. Siyah cübbeli Lo Feng, Mengna şehrinin lüks ve hareketli sokaklarında yürüdü. Topu ateşleyip canavar tanrısı heykelini aldığımdan bu yana 2 ay geçti. Etkisinin oldukça harika olacağına inanıyorum. Güvenlik nedeniyle çekirdeği uzayda bırakacağım. O zaman herhangi bir kayıp olmayacak. Siyah giysili Lo Feng çok rahatlamıştı. Korkunç bir durumla karşılaşsa ve Moshan'ın bedeni toza dönüşse bile biraz enerji kullanımıyla vücudunu kolaylıkla yeniden şekillendirebiliyordu. Çekirdek iyi olduğu sürece 3 beden aslında ölümsüzdü. Çekirdek Lo Feng'in gerçek çekirdeğiydi. Önümüzde Yudao mezhebi var. Lo Feng sokaklarda yürüdü. Yol boyunca küçük atıştırmalıklar satın aldı ve kayıtsızca etrafa baktı. O zamanlar Naki'ye bulut seviyesine, evren seviyesi, ulaşmadığı sürece burayı kesinlikle terk etmemesini emretmiştim, beni dinlemesi gerekirdi. Bir süre sonra, Lo Feng sokaklarda duruyordu. Lüks konağa bakıldığında kapıda bir etiket vardı. Burası konutu, girişte dolaşmayın, yol açın. Siyah giysili serseri, kenara çekil. Kapıdaki 2 koruma emir verdi. Lo Feng'in 2 korumaya bakan ifadesi çirkindi. Gümbürtü. 2 muhafız sanki çevrelerindeki yer ve göklerin yok olduğunu hissetti. Önlerindeki siyah kıyafetli genç, onun biçimsiz baskısı, ikisinin de yıkılmasına neden oldu. Sana soruyorum, Yudao mezhebi nerede? Siyah giysili Lo Feng soğukça sordu. Yudao mezhebi, uzun zaman önce yok edildi. 2 gardiyan şok içinde konuştu. Bu sırada karşıdan gelen insan trafiği hiçbir şey duyamıyordu. Sadece siyah giysili gençle konuşan 2 gardiyanı görebiliyorlardı, söylediklerini duymuyorlardı. Lo Feng'in bakışları odaklandı, Yudao mezhebine ne olduğunu ayrıntılı olarak anlat. Evet. Konuşacağız. 2 gardiyan hemen Yudao mezhebinin nasıl yok edildiğini ve daha sonra birisinin nasıl onun intikamını almaya geldiğini ayrıntılı olarak açıklamaya başladı. Bölüm 537, 80 yıl sonra Nake, karanlık gecede, Mosha klanının üyesi Mengna şehrinden iz bırakmadan ayrıldı ve gökyüzündeki otomat gemisine geri döndü. Kontrol odasının içinde. Lo Feng kanepede oturuyordu. Yumuşak bir şekilde, kırlangıç tümseyi şehrine doğru yola çıkın, derken ifadesi soğuktu. Otomat gemisi hemen hızlandı ve Kırlangıç Tepesi şehrine doğru yola çıktı. Ne haber, Lo Feng? İblis Babata kanepede oturuyordu. Yaklaşık 50 yıl önce Yudao mezhebi yok edildi, Lo Feng kaşlarını çattı. Seçkinlerin gücü yok edildi ve tüm mezhep yok edildi ve aslında bunu yapan mezhebin en eski öğrencisiydi. Yaklaşık 30 yıl önce, gümüş saçlı bir ruh okuyucusu ortaya çıktı ve ayrılmadan önce o suçluyu öldürdü. Peki ya küçük Nake? Şeytan Babata sordu. 2 gardiyanın bana söylediğine göre gümüş saçlı ruh okuyucunun Naka olduğundan şüpheleniyorum, Lo Feng dedi. O zamanlar ona ruh okuyucu eğitim yöntemlerini bırakmıştım. Eğer tahminim yanılmıyorsa, Nake büyük olasılıkla Kırlangıç Tümseyi şehrine doğru yönelmiş olurdu. Şeytan Babata başını salladı. S.O.O. Otomat gemisi, Bladriva dünyasının üzerindeki uzayda hızla uçuyordu. Bir gün sonra Kırlangıç Tümseyi bölgesinin üzerindeki boşluğa ulaştı. Aynı prosedürü izleyerek çekirdeğini otomat gemideki toprak bedeninde bıraktı. Mosha klanının üyesi bulut seviyelerine daldı ve Kırlangıç Tümseyi şehrine doğru yola çıktı. Gece vakti. Soğuk rüzgarlar uğuldadı ve Kırlangıç Tepe şehrinin 10 milyon km dışında bir ormanda, belirli bir mağarada. Çatlak, ateş çıtırdayarak tüm mağaraya sıcaklık verdi. Baba, uzun boylu, gümüş saçlı bir genç yere bir hasır serdi. Elinde bir miktar yiyecek belirdi, hadi yiyelim. Tek seferde bu kadar uzağa kaçtık ve Kırlangıç Tümseyi şehrinden en az 10 milyon km uzaktayız. Ve vahşi doğada kalarak şehre hiç girmedik. Bizi anlamsızca aramak kazandı, onlar için kolay bir iş olmayacak. Dağınık gümüş saçlı, yaşlı görünümlü, orta yaşlı bir adam başını salladı. Meyve suyunu kaldırıp minderden yemeğini alıyor, gence gülümseyerek yiyor. Gözleri gurur ve neşeyle doluydu. Keke, eskisinden çok daha olgunsun. Seni ölmeden önce görebilmem için, gökler bana çok iyi davranıyor. Konuş, anlat bana o zamanlar nasıl bir anda ortadan kaybolmuştun, ben seni deli gibi her yerde aradım. Baba, gümüş saçlı genç başını salladı, her şey böyle oldu.
Naka ona o zamanlar olanları detaylı bir şekilde anlatmaya başladı. Nabu gözlerini kocaman açarak dinledi. Ben, aslında Lord Feng'i takip etmeni kabul ettim mi? Ve ona anılarımı silmesini mi sağladım? Nabu şok oldu ve ardından gülümsedi. Bunu gerçekten yapardım. Söylesene, bunca yıl boyunca. Sana bakınca, epey acı çekmiş gibisin. Blood River dünyasının yerlileri yer seviyesinde doğmuşlardı, yıldız gezgini ve geniş çevrede, dünyadaki birçok özel soyun oluşmasına neden olmuştu. Na ailesi. Soyu da özeldi. Olgunlaştıktan sonra saçları gümüş rengine dönerdi. O zamanlar ağabey Feng beni götürdüğünde böyleydi, gümüş saçlı genç kayıtsız bir şekilde şöyle dedi, o gece Mengna şehrinden kaçtım, öğretmenimin intikamını almaya yemin ettim. Tonglian Dağı'nda başka bir öğretmenle karşılaştım. Daha sonra iki erkek kardeşimden ayrıldım ve tek başıma Kırlangıç Tümseyi şehrine doğru yola çıktım. Buraya geldiğimde kemiklerimi ve kaslarımı kontrol ederek görünüşümü değiştirdim. Ayrıca o zamanki savaşçıların çoğu beni tanıyamadı. Şu an bulut seviyesinde, taramayla ailenin yok edildiğini ama senin hala hayatta olduğunu keşfettim. Bunun bir tuzak olduğunu biliyordum. Bu yüzden 6 ay sonra general olmak için ilk olarak şehir liderinin konağına girdim. Nake, 80 yıllık hikayesini nihayet bitirmeden önce bir saatten fazla konuştu. Nabu önündeki gençlere inanamıyormuş gibi baktı. Bu temkinli, kurnaz ve acımasız genç, aynı putlara tapan, sıcakkanlı, aptal küçük Nake'ydi. Oğlu gerçekten de çok şey yaşamıştı. Mengna şehri, Tonglian'da, Alev Göz Klanı. Nake'nin deneyimlerinin her bir parçası, her ölüm kalım mücadelesi onu tamamen eğitmişti. Büyümüşsün, Nabu yavaşça bağırdı. En minnettar olduğum kişi büyük kardeş Feng, gümüş saçlı genç gülümsedi. Benim için o kadar çok şey hazırlamıştı ki, bu sayede her türlü olumsuzluğa dayanabildim ve ayağa kalkabildim. Sonunda bulut seviyesine ulaştım, ancak bulut seviyesi benim nihai hedefim değil. Amacım etki alanına ulaşmak düzeyinde, hatta dünya düzeyinde. Nabu memnun bir şekilde başını salladı. O zamanki kumarı doğruydu. Kırlangıç Höyü şehrinin içinde. Şehir liderinin konağı. Onu bulamadığını mı söylüyorsun? Mor giysili kadın koridorda duruyordu ve soğuk bir şekilde önündeki şehir lideri Puyangwen'e bakıyordu. Puyangwen korkuyla hafifçe eğildi. Evet, aslar, onlar. Açıklamak, mor elbiseli baştan çıkarıcı kadının gözleri parladı. Bu Ast'ın hatası. Ben zaten aramaya gitmek için 1 milyon güçlü ordu gönderdim. Puyangwen'in kafası terle doluydu çünkü o sadece düşük seviyeli bir etki alanı seviyesindeydi. Ondan önceki bu bayan ise yüksek seviyeli bir etki alanı seviyesindeydi ve o aynı zamanda dünya lideri Xiong'un en sevdiği öğrencisiydi. Onu kolayca yok edebilirdi. Ve yapması gereken tek şey Nabu'ya göz kulak olmaktı. Ama bunu mahvettiğine göre nasıl korkmazdı? Salak. Kullanışsız. Mor elbiseli kadın soğuk bir şekilde gülümsedi. Milyonluk bir ordu mu? Daha önce generalinizle ilgili bir sorun olduğunu söylemiştiniz. O general bulut seviyesinde bir ruh okuyucuydu. Uçma hızı ne kadar hızlı? Tek nefeste 10 milyon km sorunsuz uçabiliyor. Hangi yöne? Milyonlarca güçlü ordunuz arama yapmak için uçmalı mı? Aptal mısın? Puyangwen şaşkına döndü. Çık, 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 bayan öfkelendi. Evet, Puyangwen geri çekildi. Binadan çıkana kadar bekledi. Yüzü başlangıçta korkuyla doluydu ama aniden gözleri tatminsizlikle parladı. Doğru, ben bir aptalım. Eğer daha önce öyle olmasaydım, o zamanlar neden şehir lideri olmam için beni destekledin? Durun, efendim emri verdiğinde, gerçek aptalın kim olduğunu göreceğiz. Salonun içinde. Baştan çıkarıcı bayan Puyangwen'e baktı, başını salladı ve soğuk bir şekilde gülümsedi. O kadar işe yaramaz ki, şans eseri o zamanlar o aptala hiç umut bağlamadım. Bayan elini çevirdi ve bir iletişim cihazı ortaya çıktı. Haritanın görüntülendiği bir ekran ve üzerinde hafif bir nokta vardı. Kadın hemen gülümsedi, kim aptalca ona göz kulak olur ki? O zamanlar ona doping yaptım ve zaten ağır yaralı vücuduna bir çip yerleştirdim. O zaman onun konumunu her zaman bilemeyecek miyim? İletişim cihazının yapımı, evren gemisinin yapımı ile karşılaştırıldığında trilyonlarca kat daha kolaydı.
Bu sektör lordları bu cihazları önemli aslarına vermişlerdi. Dünya lideri Xiong'un sağ ve sol kolu olan mor giyimli bayanın bu iletişim cihazlarını edinmesi çok kolay oldu. Mesafe gerçekten 10 milyon km, bayan gülümsedi. Onları yakalamak için acelem yok. İlk önce gözlemleyeceğim, gümüş saçlı adamın, gizemli savaşçı Feng'i görmeye Nabu'yu getireceğinden eminim. Gümüş saçlı baştan çıkarıcı bayan hemen öğretmeni Xiong'a bir mesaj gönderdi. Ardından tek başına malikane'den uçtu, gece gökyüzüne doğru koştu ve Nabu ve Naki'ye doğru yola çıktı. Kırlangıç Tümseyi şehrinin en güçlüsü o. Soruşturmaya göre Kırlangıç Tümseyi ordusunun faaliyete geçirilmesi Nabu'yu ve gümüş saçlı generali aramak için yapılıyor. O gümüş saçlı ruh okuyucu General Nake olmalı. Ve o bayan, gece bu kadar geç saatte uçuyor, yerlerini biliyor olmalı, siyah bir silüet mor saçlı kadını arkadan takip ediyordu. 10 milyon km'nin üzerinde, mor saçlı bayan 8. seviye alan lordu savaşçısı olsa bile, Blood River dünyasının güçlü yer çekimiyle saniyede yalnızca 1000 kilometreye ulaşabiliyordu. O zaman bile ormana varması 3 saatten fazla sürecekti. Önce onu uyarmayacağım. Öğretmen birazdan burada olacak, o zaman Feng'i yakalama şansını değerlendireceğiz. O gizemli Feng, aslında 2 kıdemli ve ölümsüz tapınak elçilerini öldürmeye cüret etti, ölmeyi hak ediyor. Mor saçlı kadın, 3 metre kalınlığındaki devasa bir ağacın dalının üzerinde duruyordu, soğuk bir şekilde uzaklara bakıyordu ve varlığını tamamen gizliyordu. Etki alanı lordları varlıklarını gizleme konusunda gerçekten de ustaydı. Bu sırada arkasında siyah giysili bir adam duruyordu. Mor elbiseli kadın bir şeyin farkına varmış gibi şüpheyle arkasına baktı. Arkasında siyah cübbeli Lo Feng'i görünce ifadesi değişti. Siyah giyinmiş mi? Siyah kısa saç mı? Gençlik? Sen Feng misin? Siyah cübbeli adama dik dik bakan kadının ifadesi ciddiydi. Beni mi arıyorsunuz? Tebrikler, beni buldunuz. Siyah giysili Lo Feng başını salladı. XYU. Gözleri parladı ve anında bir ruh saldırısı başlattı ve aynı anda saldırmak için bir ruh silahı kullandı. Wang, çok güzel bir bıçak parıltısı. İhtişamı sarhoş ediciydi, mor elbiseli kadın şok olmaktan kendini alamadı ve bunun ardından bilinci derin karanlığa gömüldü. Flash kayboldu ve Lo Feng kanlı gölge kılıcını saklama halkasına geri koydu ve kadının boynunu yakaladı. Karnında küçük bir yara vardı. Bıçak yaranın içinden geçip yaşam merkezine delerek ölümüne neden oldu. Güç açısından mı? 80 yıllık eğitimin ardından iç dünyası büyük miktarda hazırlanmış değerli metalleri yutmuş, verimliliği 52 katına çıkmıştı. 80 yıl 4000 yıldan fazla bir süreye benziyordu ve alan lordu seviyesi 7, 8, 9 evrimi 1200 yıl gerektiriyordu. Alan lordu seviye 1'den sektör lordu seviye 1'e geçiş yaklaşık 5000 yıl gerektiriyordu. Şu anda, altın boynuzlu canavar ve Mosha klanının her ikisi de alan seviyesi 9'du. Ve seviye değil güç açısından inanılmaz derecede güçlüydüler. Mosha klanının orijinal gücünün 10 katını serbest bırakabilmesi, dehşet vericiydi. Kim o? Mağaranın girişinde duran gümüş saçlı Nake'nin ifadesi değişti. Benim, siyah giysili Lo Feng mor giysili kadının cesedini taşıyarak havada yürüdü. Feng, büyük kardeş Feng, gümüş saçlı Naka geniş gözlerle baktı. Feng, Lord Feng, Nabu da çok şaşırmıştı. Gümüş saçlı genç Lo Feng'in tuttuğu vücuda baktı, daha da şok oldu. Bu dünya lideri Xiong'un 3. öğrencisi, o. Siyah kıyafetli Lo Feng vücudunu yere attı ve şöyle dedi, şu anda tehlikedesin, dünya lideri Xiong hızla yaklaşıyor. Bölüm 538, Lo Feng dünya liderine karşı, Xiong, gümüş saçlı genç Nake ve babası ne yapacağını şaşırmıştı. Xiong dünyanın bu tarafının dünya lideriydi, imparator gibi bir varlıktı. Xiong burada olduğunuzu biliyor ve aceleyle geliyor. Lo Feng, mor giysili kadının iletişim cihazını onu öldürdükten sonra keşfetmişti. Bunu haciklemek için kendi yapay zekasını kullanarak pek çok şey öğrenmeyi başardı. Nasıl keşfedildik? Babamı devralırken çok dikkatli davrandım, Naka inanamamıştı. Çünkü babanın vücudunda bir çip var, Lo Feng cevapladı. Ne? Nake babasına bakmak için döndü. Nabu'nun yüzü şüpheyle doluydu. Nake,
Babasının vücudunu taramak için hızla ruh enerjisini kullandı ve sonunda bacak kemiğinde küçük bir çip buldu ve hemen şöyle dedi: "Baba, bana dayan, çipi çıkaracağım." Yıllar süren keşifler boyunca Nake, iletişim cihazlarını duymuştu. Genellikle bunlarla donatılmış olanların tüm etki alanı düzeyindeydi. Nabu'nun bacağının yanından siyah bir ışık geçti ve cihaz hemen çıkarıldı. Daha sonra ruh enerjisini yaraya baskı yapmak için kullandı ve Nabu'nun vücut yapısıyla bu küçük yara bir hiçti. Lo Feng kuantum bilgisayarına emir verdi, "Vücudunda başka cihaz olup olmadığını görmek için bir tarama yapın." "Evet usta." Yapay zeka bir sinyal taraması yaptı, onaylandı, yalnızca bir cihaz ve çıkarıldı. Lo Feng önündeki baba ve oğula baktı. "Nake, Nabu, çabuk ayrıl." "Ah, tamam." Elini çevirdi ve bir uzay yüzüğünü çıkarıp Nake'ye fırlattı. Nake şaşkına dönmüştü. "Varlık," Lo Feng dedi. Blood dünyasından ayrıldığından beri bu dünyanın para biriminin ona artık hiçbir faydası yoktu. Ancak, avı sayesinde oldukça büyük miktarda zenginlik elde etmişti. Şu anda onlara verdiği miktar bir şehir liderinin verdiğinin yaklaşık 100 katıydı, Lo Feng geri kalanını bile almadı. Çok fazlası Naka için iyi bir şey değildi. Yeterince vermişti. "Acele et ve git," Lo Feng dedi. "Ne kadar uzak olursa o kadar iyi. Siyong'a gelince, onu senin için oyalayacağım." "Ağabey Feng," Nake bağırmadan edemedi. "Lord Feng, siz." Nabu da buna inanamadı. "Çabuk git," Lo Feng kaşlarını çattı ve soğukça bağırdı. Nake ve Nabu sonuçta çok fazla acı çekmiş, temiz kanunlara uyan insanlardı. Bu noktada söylenecek fazla bir şey yoktu. Nake hemen babasını getirdi, bir ruh silahına bastı ve oradan ayrılan bir ışık huzmesine dönüştü. İkisinin gidişini izleyen Lo Feng gülümsedi. "Küçük Nake, Blood kıtasındaki yolculuğum sırasında bizi buluşturan şey kaderdi. Geleceğin artık kendine bağlı," Lo Feng usulca söyledi. Daha sonra hızla gökyüzüne yükseldi ve 1000 metre yüksekliğindeki bir dağın zirvesine indi. Tepede tek başına durup uzak ufka bakarak, "Bir alan lordunun benim için hiçbir zorluğu yoktur, yalnızca sektör lordunun bir anlamı vardır. Gel Siyong." Lo Feng orada durdu, rüzgarlar esiyordu, sabırla bekledi. O dağın üzerindeki 15. bulut seviyesinde gümüş siyah bir disk belirdi. İletişim cihazının koordinatlarına göre tam burada, siyah zırh giymiş Siyong'un dudakları neredeyse okyanus mavisi gibi ince ve soğuktu. Gemiden kayboldu ve 15. 14. yollardan aşağıya doğru hızla ilerleyen siyah bir ışık huzmesine dönüştü. Ta ki ormana doğru ilerleyen 1. bulut seviyesine kadar. Birden, dağın görkemli zirvesine bakarken kaşlarını çatarak havada durdu. Siyah giyimli bir adam duruyordu. "Beni çağırdılar," ona sertçe baktı. Feng, Siyong dünya enerjisini serbest bıraktı ve hemen mor giysili kadının vücudunu keşfetti, yüz kasları seyirdi. "Öğrencim." "Ölü," siyah giysili adam soğuk bir tavırla, "onu öldürdüm," dedi. Siyong'un gözleri şimşek gibiydi, mücadele ediyordu, kükredi, "Aslında benim bölgemdeki öğrencilerimi öldürmeye cesaret ediyorsun, sen sadece küçük bir etki alanı seviyesindesin. Savaşmak istiyorsan gevezeliği bırak, savaşalım." Siyah giysili adamın gözleri deliceydi, mücadele ruhuyla doluydu. Siyong şaşırmıştı. Dünya seviyesine meydan okuyan bir alan adı seviyesi mi? Bu ne şakaydı? Şaşkınlıktan sonra öfkeye dönüştü. "Ha ha, Siyong güldü, "bugün senin cenazen olacak." Soğukta Meltem'i uğulduyordu, ancak Lo Feng'in kanı yanıyor ve kaynıyordu. Karşısındaki mavi saçlı adam bir sektör lorduydu. Sadece enerjisine bakılırsa sektör lordu 4 veya 5 civarında olmalı. Etki alanı seviyesi 9, sektör lordu 4'e mi yoksa 5'e mi meydan okuyor? Ve arada bir ilerleme oldu mu? Delilik. Evrenin en güçlü dehası bile böyle bir şeye kalkışmazdı çünkü seviye farkı çok büyüktü. Sadece güç tek başına onlarca kat farklıydı. Dahası, bir sektör lordu, dünyasının bir yanını düşmanına baskı yapmak için kullanabilir. Düşman güçlü olsa bile kimse bu kadar deli olamaz. Sadece Lo Feng bu kadar çılgınca bir şey yapmaya cesaret edebildi. Deha açısından, o artık evrendeki insanların zirvesi olan Bolan'la kıyaslanabilir durumdaydı.
Ve şu anda uzayın gözdesi, evrenin en güçlü suikastçisiydi. Mosha klanının üyesi. Alan seviyesi 9, sektör lordu 4 veya 5'e karşı mı? Lo Feng, ruhu çılgınca yanarken, havada Sionga baktı. İkisi aniden sustu. Biri görkemli zirvenin üzerinde, diğeri havada duruyordu. Karşı karşıya gelen iki kişi tamamen sessizdi. Gürültü, birden yerin ve gökyüzünün rengi değişti. Siyah zırhlı Sion havada süzülüyor, uzun saçları uçuşuyor, bakışları göz kamaştırıcı ışık huzmeleri saçıyordu. Yüksek sesle gülerek, "Benimle dövüşebileceğini mi sanıyorsun?" Lo Feng'in üzerinde durduğu dağ da dahil olmak üzere dağ taşları anında parçalanmaya başladı. Sayısız miktarda moloz yükseldi ve havada süzüldü. Her tarafta bir taş bulanıklığı yüzüyordu. "Gitmek," Sion, soğuk bir şekilde emir vererek Lo Feng'e işaret etti. Hu! Çılgın bir kasırga gibi uzaydan sayısız taş geçti. Bu, fırlatılan 10 milyon oktan 10 milyonlarca kat daha çılgıncaydı ve hepsi Lo Feng'i yuttu, sanki tüm vücudunu hedefe dönüştürmek istiyormuş gibi. Sion, 5. seviye bir sektör lorduydu, o kadar çok taşı kontrol ediyor olsa da, her biri 9. seviyedeki bir alan lordunu öldürme gücüne sahipti. Dolayısıyla, bu kadar çok kişinin toplanmasıyla, güç dehşet vericiydi. Düşmanını bastırmak için saf güç kullanıyor. Gümbürtü, 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 gümbürtü. Sayısız taşın saldırısı altında dağlar parçalandı ve her biri düşmeye başladı. Sayısız ağaç devrildi, her taşın saldırısının yarattığı dalgalar defalarca çarpıştı. Çevredekilerin büyük bir kısmını yok eden ve yerle bir eden sayısız yüksek güçlü dalgalardan binlerce kilometre etkilendi. Taşların çok yavaş uçuyor, bir ses yankılandı. Sion şiddetle döndü ve solunda Lo Feng durdu. İçten içe şok oldu, bu serseri Feng çok hızlı. Anlık hızı kesinlikle benden çok daha hızlı. Çok daha hızlı, gerçek gücünü kullan, yoksa seni öldürmek anlamsız olur. Lo Feng elini çevirdi ve kanlı bir gölge kılıcı ortaya çıktı. Gözleri ruhla yanarken rakibine baktı. Şu an. Lo Feng hemen ileri atıldı, acele etme hızı son derece hızlıydı. Sion hazırlıklı olmasına rağmen hala şoktaydı. Seçenekleri sınırlıydı, hızla iç dünyasına yansıyordu, uçsuz bucaksız dünya enerjisi anında çarpıtıldı ve binlilik alandaki her şeyi değiştirdi. Manzara değişti, önceki gece yıkılmış bir dağ silsilesiydi. Artık uçsuz bucaksız bir okyanus olmasına rağmen, aşağıdaki sularda bir buzdağı bile vardı. Lo Feng anında korkunç baskıyı hissetti, sanki tüm vücudu zincirlenmiş gibiydi. Bu bir sektör lordunun gerçek gücüdür, bir sektör lordunun bir alan lorduna karşı kullanabileceği en güçlü koz, tüm bir dünya, gerçekten güçlü. Dünyanın baskısıyla, tüm güçlerimin gücü azalacak, Lo Feng dudaklarını yaladı, gözleri daha da yanıyordu, bu çok heyecan verici, her şeyle mücadele etmek. Şu an. Dünyanın baskısı altında, okyanusun üzerindeki havada 10.000'den fazla Lo Feng ortaya çıktı. Görüntülerin bulanıklaşması Sion'u şok etti. Tanrım, dünya baskıma rağmen hala 10.000'den fazla görüntü oluşturabiliyor mu? Bu, onun uzay yasalarını kavrayışı, tam olarak hangi seviyeye ulaştı? Sion tamamen şaşkına dönmüştü. Blood River dünyasından bahsetmiyorum bile, evrende bile bu seviyede çok az insan vardı. Hua! Son derece göz kamaştırıcı ve sarhoş edici bir bıçağın göz kamaştırıcı parıltısı görülebiliyordu. Parladığı an, çevredeki alan bastırılmış gibi görünüyordu ve biçimsiz bir uzay enerjisi Sion'un bölgesine baskı yapıyordu. Uzay baskısı sayesinde, dünya baskısıyla savaşmayı başardı. Uzay kanunları tam olarak hangi seviyeye ulaştı? Sion şok olmuştu. Önünde bir siyah ve bir beyaz baykuş belirdi. Lanet olsun. Çevre buz ve kara dönüştüğünde ve Lo Feng'in kılıcına saldırırken, beyaz buz beraberinde sonsuz buz gibi soğuk enerji getirdi. Lo Feng vücudunun titrediğini ve ağzından taze kanın fışkırdığını hissetti. Aynı anda, illüzyon, diye bağırdı. Vücudu bir anda bulanıklaştı, çevredekiler bulanık görüntülerden başka bir şey değildi. Bu Sion'un daha da ciddileşmesine neden oldu. Aniden bulanık bir silüet onun hemen yanına ışınlanıyor gibi görünüyor,
Aynı anda da Sionga doğru keskin bir bıçağın acımasız ve güçlü enerjisi. Engellemek, Siong, aynı anda savunmak için siyah bazı kullanarak aniden geri çekildi. Lanet olsun. Güçlü bıçak aslında siyah bazı devirdi ve güçlü darbesi tam Siong'un boynunu kesti. Gürültü, Siong'un vücudunun yanında 4 kalkan belirdi ve onun etrafında süzüldüler. Lo Feng'in kılıcı bunlardan birine kafa kafaya çarptı. Siong'un tüm vücudunu 100 kilometre geriye savurdu. Mosha klanının en güçlü kozu. Hayali 7 bıçak. Defin. Blood River dünyasına gelmeden önce en güçlü hareketi Hollandalı'nın piposuydu. Ve altın boynuzlu yaratığın birinci pençeyi nasıl incelediği ve onu hızlı bir şekilde anladığı için bu birinci pençe Lo Feng'in en güçlü hareketi olduğu birinci pençe Defin'e çok benziyordu. Birinci pençeyi incelemek cenaze konusundaki anlayışını hızla arttırmıştı. 80 yıl sonra bu hamle Mosha klanının en güçlü hamlesi oldu. Defin, neden cenaze? Kişinin tüm gücünü kullanması, hatta en vahşi ve cesur saldırıyı gerçekleştirmek için kendini feda etmesi. İnanılmaz derecede güçlüydü. Geriye savrulan Siong'un çirkin bir ifadesi vardı. Önündeki 4 kalkana bakarken gözleri bir kez daha odaklandı. Aslında dünyamı, savunma silahlarımı ve ruh silahlarımı kısa bir süre içinde kullanmak zorunda kaldım. Bundan önce Siong, bir alan lordu tarafından tüm silahları kullanmaya zorlanacağını asla düşünmezdi onun hileleri. Yaya, Siong'un tüm yüzü kızardı. Kükredi ve uzaktaki Lo Feng'e baktı. Punk, sana bir etki alanı düzeyinin dünya düzeyini yenemeyeceğini söyleyeceğim. Bu kesinlikle imkansız. Bölüm 539, Git ve öl. Okyanusun yüzeyi kükrüyordu ve orada yüzen birçok buz bloğu uçuşuyordu ve bu dünyanın sahibi Siong havada süzülüyordu. Şu anda oldukça sıkıntılı bir ifadesi vardı. Açıkçası bu kısa sürede bu etki alanı lordu onu böyle bir öfke durumuna zorlamıştı. Bu aşağılayıcıydı, bir sektör lordunun aşağılaması. Kelimeler işe yaramaz, Lo Feng siyah giyinmişti. Uzakta duran bedeni bir kez daha bulanıklaştı ve Mosha klanının illüzyon tekniklerini kullanması sayesinde sudaki bir balık gibiydi. Yakın dövüşteki anlık ivmesi bu sektör lordununkini çok aştı. Bir yanılsama ortaya çıktı. Siong hemen geri çekildi. Patla, Siong kükredi. Hemen önündeki 2 siyah beyaz buz göz kamaştırıcı bir ışık yaymaya başladı. Beyaz buzun etrafındaki ortam aşırı derecede soğudu ve donarak buza dönüştü. Kar etrafta uçuşuyordu. Ancak siyah su şekil alırken siyah buzı çevreleyen alan uludu ve siyah bir ejderhaya dönüştü. Gümbürtü. Gümbürtü. Bir kara su ejderhası ve bir beyaz buz ejderhası iç içe geçmiş, hatta tüm dünyayı sarsmıştı. Bu 2 ejderhaya sonsuz dünya enerjisi akıyordu, siyah ejderha sonsuz enerjiyle, beyaz ejderha ise mutlak öldürme niyetiyle doluydu. Bu harekete çift ejderha delme adı verildi. Bu, Siong'un suyun kökeni yasalarını incelemekten elde ettiği kozdu. Her ne kadar onun anlama seviyesi Lo Feng'inki ile karşılaştırılmasa da yine de köken kanunlarıyla doluydu. Ayrıca saf güç ve dünya baskısı açısından avantajı açıktı. Gürültü. 2 ejderha devasa bir elektrikli matkap gibi birbirlerinin etrafında uçtular, anında bir görüntü oluşturdular ve Lo Feng'in hemen önüne ulaştılar. Bu hız, çok hızlı, maksimum hızıyla hareket eden Lo Feng, ona bir anda ulaşıyormuş gibi görünen siyah ve buz ejderhasına baktı. Yönünü değiştirip kaçmadan önce bir anlığına bulanıklaştı, aynı anda önünde onu savunan 6 kenarlı bir kalkan belirdi. Kalkandan gelen bu itme oldukça basit görünüyordu ama sanki tüm alan geriye itilmiş gibiydi. Gürültü. Birlikte girip çıkan siyah ve buz ejderhaları uzay basıncından etkileniyordu. Bu nedenle 6 kenarlı kalkana çarptılar ve çarpıştıklarında 2 ejderha korkunç bir güçle patladı, ağzından taze kan fışkırırken Lo Feng'i çok geriye savurdu. Bu noktada 6 kenarlı kalkan da çok uzağa savruldu. XYU. 2 ejderhanın çekirdeği olan siyah ve beyaz buzlar gerçek durumlarını ortaya çıkardı ve doğrudan Lo Feng'e saplandı. Havada olan Lo Feng hemen kaçtı ve çevrede 10.000'den fazla görüntü belirdi. Çarpış, patla ve del. Lo Feng aşağıdaki eline baktı.
Daha önce kalkanı tutmaktan tamamen kırılan sol kol kanlıydı ancak etrafına siyah bir enerji sarılmıştı ve bir anda tamamen iyileşti. Bu saldırının arkasında köken yasalarını, dünya enerjisini ve tüm dünyayı aşıladıktan sonra, iki ruh silahı birleştiğinde, bu hareket son derece güçlü. Havada süzülen Sion başlangıçta memnun görünüyordu. Ancak hemen ardından öfkelenmeye başladı. "Hala ölmedin mi? Ölemeyeceğine inanmıyorum. Gitmek." Sion uludu, gıcırdayan dişleriyle işaret ederken yüzü solgundu, görünüşe göre tüm konsantrasyonunu ruh silahlarını kontrol etmek için kullanıyordu. Gümbürtü. Gümbürtü. İki buz hemen bir yay oluşturdu ve etraflarındaki hava bir kez daha buzlu bir auraya ve buz ejderhasına yoğunlaştı. Diğer siyah olanın etrafını saran siyah su vardı ve bir siyah su ejderhası oluşturuyordu. Önceki hamleden bile daha açıktı. İki ejderhanın pençeleri, boynuzları ve kanatları bu sefer tamamlanmıştı. "Git ve öl, öl, öl." Sion tamamen deliliğe gömülmüştü. "Uluma, uluma." İki büyük ejderha çevrede uludu. Uluyanların mı yoksa sadece aşırı hızlarından kaynaklanan ses dalgalarının mı olduğunu kim bilebilirdi? İki hayat ejderhaya benziyordu, kuyrukları dalgalanıyordu, pençeleri ışıkta parlıyordu, vücutları ileri atıldı ve sayısız görüntü anında yok oldu. Lo Feng sonunda zor bir duruma zorlandı. En az 10 katlık mutlak bir fark var. Su yasalarını anlamanın yanı sıra, tüm dünya ona yardım edecek. Bu, baş edilmesi son derece zor bir ruh okuyucu. Bu Mosha bedeniyle bile savaşmak çok yorucu. Ancak yalnızca bu bir meydan okuma olarak kabul edilebilir, Lo Feng elinden geldiğince hızlı hareket etti. Mosha klanının üyesi evrendeki en güçlü suikastçılardı. Gizlice öldürme konusunda uzmandılar ve illüzyon teknikleri bunun için sadece bir yoldu. Mosha klanının illüzyonlarıyla birleşen illüzyon teknikleri tam bir kombinasyondu. Siongun çılgın ulumaları altında Lo Feng defalarca yaralansa da yine de hayatta kalmayı başardı. Yaralanmalara gelince, Mosha klanının bedeni bir enerji yaşam formuydu, yaraları hızla iyileşebilirdi. Lo Feng bir kez daha taze kan tükürdü ve bir kez daha kaçtı. Bir kılıcın parıltısı buz ejderhası tarafından pençeyle uzaklaştırıldı, pençesi tamamen yok edildi, ancak hızla yeniden şekillendi. Ve Lo Feng yere serilirken kaçtı ve bir kez daha ortadan kayboldu. "Bu nasıl olabilir, neden hala ölmedi?" Sion geniş gözlerle baktı. Mücadeleci bir ifadeyle, "O sadece alan düzeyinde, ben ise dünya düzeyindeyim," dedi. Nasıl bir hayalet hareket onun bu kadar hızlı ve bu kadar öngörülemez bir şekilde hareket etmesine izin veriyor? Defalarca sakatlanmak ama bunun hiçbir etkisi yok. Sion, Lo Feng'e saldırmak için iki ruh silahını kontrol ederek havada süzüldü. Açıkçası üstünlük ondaydı, ancak yine de zafere ulaşamadı. Lo Feng'e defalarca baskı yapıyordu ama Lo Feng iyi görünüyordu. Bu hareket hayaletimsiydi ve saldırıları da eskisi kadar korkunçtu. Bu Sion'u son derece rahatsız etti. "Sadece alanı küçültebilirim. Bundan sonra saldırılarımı odaklamam gereken alan daha küçük olacak. Bu sayıda verimlilik daha yüksek olacak." Sion sorunun farkına vardı. Savaştıkları alan çok büyük olduğundan Lo Feng'in kolaylıkla 10 kilometre uzağa kaçmasına ve yüzlerce kez parlama yapmasına olanak sağladı. Böylesine büyük bir alanla Lo Feng hareketini serbest bıraktığında, iki ruh silahı doğal olarak zafere ulaşamadı. Gümbürtü. İki devasa ejderha geri çekildi ve Siongun yakınında kaldı. Lo Feng daha önce 100 kilometrelik bir alanda saldırıya uğrayacaktı. Ancak şimdi onlar geri çekilirken, Lo Feng ancak Siongun etrafındaki 30 kilometre çapındaki bir alana girdiğinde saldırıya uğradı. Alan daha küçüktü. Doğal olarak verimlilik daha yüksekti. Akıllıca, "Sonunda sorunu anladın." Tekrar geri çekilmeye zorlanan ve Sionga yaklaşamayan Lo Feng'in gözleri parladı. Hemen Sionga doğru koştu ve bunu yaparken, iki ruh silahı kımıldamadı bile. Ancak o yaklaştığında ancak o zaman ulumaya başladılar. Azalan savaş alanı, iki ejderhanın Lo Feng ile olan mesafelerini anında kapatmasına neden oldu ve bu da Lo Feng'in kaçmasını zorlaştırıyordu. Gürültü. Bir çarpışma Lo Feng'in tüm vücudunun titremesine neden oldu ve ağzından, burnundan ve hatta kulaklarından taze kan fışkırdı.
Sadece geri çekilip kaçabildi. Ha ha ha, bariz avantajı gören Sion yüksek sesle güldü. Dünya seviyesi bir dünya lideridir, alan adı seviyesi ise sadece alan adı seviyesidir. Ne kadar dahi olursanız olun, yine de şüphesiz öleceksiniz. Şua, şua, şua. Lo Feng defalarca Sion'a yaklaşarak kaçtı. Daha küçük savaş alanının artıları ve eksileri vardı. İşin iyi yanı, yakın mesafedeki hızıyla ara sıra Sion'a yaklaşabilmesiydi. İşin kötü yanı, yaklaştıkça saldırılar daha hızlı oluyor ve tepki süresi daha kısalıyordu. Şua. Neredeyse hayalet bir parıltı gibi 30 kilometrelik mesafeyi kapattı ve anında Sion'dan yaklaşık 100 metre uzağa ulaştı. Sion, dört tarafla kalkanını kontrol etti ve aynı anda iki ruh silahını kullanarak Lo Feng'i kuşatıp ona saldırdı. Bu kadar yakın mesafeden 3 saldırıya kadar dayanabileceğine inanmıyordum. Peki ama 10 ile 100 saldırı, Sion uludu. Gümün. Lo Feng yavaşça kükredi ve en güçlü hareketini gerçekleştirdi. Bıçağın gri parıltısı acımasızdı, anında 10 metrelik mesafeyi kesip Sion'a sapladı. O flash'ın gücü, cesur enerji tek kelimeyle dehşet vericiydi. Çevresindeki alan tamamen kontrol altındaydı. Flash ileri doğru yöneldi ve bir miktar altın rengi ışık saçtı. Hayali 7 bıçak, gömüldü. Bu faydasız, Sion güldü. Gümbürtü. Gümbürtü. İki tarafla kalkanı onu engellemek için geldi. Birinci taraf geri savruldu ama ikinci taraf bıçağı engellemeyi başardı. Gürültü, iki ejderha arkadan ulunarak Lo Feng'e saldırdı. Bıçağın henüz bir etkisi olmamıştı. Lo Feng gözlerini kıstı ve hemen elindeki bıçağı bıraktı, sağ eli aniden uzadı. Başlangıçta normal bir insan koluydu, bir anda büyüdü ve hızlı kalkana doğru delip geçti, 10 metreden fazla uzunluğa ulaştı, yaşam kristali de sağ kolun içindeydi. Gürültü. İki devasa ejderha vücuduna çarptı ve vücut hemen patladı, taze kan ve kemikler etrafa saçıldı. Ne? Sion, uzanan sağ kolun ani büyümesine baktı ve son derece şok oldu. Kolu nasıl bu kadar uzadı, zırhtan mı kaynaklanıyor? İşe yaramaz. Bedeni yok edildi, yaşam kristali iyi olsa bile, onu tetikleyecek iten bir beden olmadan yeterli enerjiyi tetikleyemiyor, Sion sakindi, omurgadan ve kaslardan vesaire geçmesi gereken enerjiyi tetikliyordu. Ceset yok edildikten ve geriye sadece kırık bir kol bırakıldıktan sonra ne faydası vardı? Şua. Bıçak parladı ve anında Sion'un boynunu kesti, vücudunu deldi ve içini taradı, doğrudan yaşam çekirdeğini deldi ve onu kırdı. Bu nasıl mümkün olabilir? Sion geniş gözlerle baktı, zırhtan uzatılan sahte bir el nasıl bu kadar korkunç bir kılıç darbesine ortaya çıkarabilir? Vücut yok edildikten sonra nasıl güçle saldırabilir? Ölmeden önce Sion'un aklından birçok düşünce geçti, ardından parçalandı ve bilinci soldu. İki devasa ejderha anında parçalanıp düştü ve iki ruh silahı ortaya çıktı. Etrafımızdaki dünyada parçalandı ve uçsuz bucaksız okyanus eriyip yok olmuş bir dağ silsilesine ortaya çıkardı. Ruh silahları havadan düştü. Kalkan da aynı şeyi yaptı. Sion yenildi. Cühiceci, kırık kol anında kendisini siyah enerjiyle sardı ve enerji toplandıkça siyah giysili bir Lo Feng'e dönüştü. Gözleri yorgunlukla doluydu ama aynı zamanda coşku ve heyecanla da doluydu. Başardım, Lo Feng, Sion'un vücuduna bakmak için bakışlarını indirdi. İçten içe düşünerek, gerçek bir insan, eğer bedeni yok edilmişse, yalnızca ruh saldırılarını kullanabilir, yakın mesafeli fiziksel saldırıları kullanamaz. Ancak, Mosha klanının üyesi bir enerji yaşam formudur. İsteseydim onlarcasını değiştirebilirdim, milyonlarca şey, kırık bir uzaya ve bir yana. Bulutla temas eden bir asmaya, bir taşa bile dönüşebilirim ve yine de saldırabilirim. Bölüm 540, Tianzi Sarayı, Mosha klanının üyeleri neredeyse her şeye dönüşebilir, ister insanlara, ister kemiklere, kaslara, deri, iç organlara, saça, gözlere ve buruna vesaire hepsi gerçek bir insanınkine tamamen benzer olacaktır. Yaralansa, kemikleri kırılsa, darbe kan tükürse de, her şey tam olarak gerçek bir insanınki gibiydi. Ve eğer altın boynuzlu bir canavara dönüşürse, aynı şekilde her terazi, korna ve hatta terazinin üzerindeki işlemeler. Elbette, boyut büyüdükçe, daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulur.
Mosha klanının üyesi altın boynuzlu canavara dönüşse bile bu yalnızca 10 metrelik devasa bir altın boynuzlu canavar olacaktır. Eğer devasa bir canavar gibi dağ sıraları gibi onlarca, yüzlerce kilometreye dönüşmek isteseydi, yaşam kristalinin içindeki enerji çok çabuk tükenirdi. Gece soğuk rüzgarlar esiyordu. Dağ silsilesi çorak bir araziye indirgenmişti. Siyah giysili Lo Feng aşağıya baktı. Gerçekten Mosha'nın cesedini Xiong'u öldürmek için mi kullandım? Lo Feng heyecanlıydı. Mosha klanının üyesi güçlü olsa da sonuçta yalnızca suikastta güçlüdür. Bunun gibi gerçek bir savaş sırasında, Mosha klanından çok daha güçlü olanlar vardır. Uzay canavarlarının 12 zirve soyu olsaydı, hangisi kıyaslanamayacak kadar cesur değildi? Ve tıpkı Bladriva dünyasındaki antik resimlerdeki antik canavar gibi, o da bir o kadar cesurdu. Ve evrendeki böcek klanının zirvesi olan anne yuvası, metal yaşam formları, bitki yaşam formları, güçlü varlıklar, bunların hepsi altın boynuzlu canavarla karşılaştırılabilecek varlıklardı. Hepsi inanılmaz derecede cesurdu. Mosha klanının üyesi suikast konusunda güçlüdür. Aslında sadece onun öğrencilerinden birini öldürüp ona dönüşmem gerekiyordu. Daha sonra doğal yeteneğimi kullanarak o öğrencinin enerjisini taklit etmem gerekiyordu. Lo Feng şöyle düşündü. Bu şekilde Xiong'un önünde dursam bile hiçbir sorun hissetmez. Ona savunmasız halde yaklaştığım zaman onu anında öldüreceğim. Bu, eskisi gibi mücadele etmekten çok daha kolay olurdu. Lo Feng açıktı. Mosha klanının Xiong'a suikast düzenlemesine izin vermek hiç de zor olmazdı. Önemli olan, doğal kopyalama yeteneğinin çok zayıf olmasıydı. Bir kişiyi sadece görünüş olarak değil, enerji açısından da tamamen taklit etmek mi? Hiçbir şey tespit bile edilemiyor. Sayısız ırkın bulunduğu geniş evrende bile Mosha klanı, tüm bu ırklarda en korkunç suikastçılar olarak korku salmaya devam ediyordu. Eğer doğal yeteneği bu kadar güçlü olmasaydı evrenin en güçlü suikastçıları lakabını almazdı. Onu öldürmeyi başardım. Kısmen Xiong'un yasaları yeterince anlamamasından kaynaklansa da, güçlerimiz arasındaki boşluk nedeniyle yine de başarılı oldum. Bu aynı zamanda bu 80 yıldaki gelişimimin çok büyük olduğunu gösteriyor. Lo Feng içten içe mutluydu. Aşağıya, yok olmuş dağ öfkesine bakarken Xiong'un iç dünyası parçalanırken, büyük miktarlarda hazine etrafa dağılmıştı. Lo Feng, Xiong'un uzay eşyasını topladı ve değerli hazineleri gelişigüzel bir şekilde içine yerleştirdi. Diğerlerine gelince, bir sektör lordunun ne kadar serveti olabilir? Evrende 10 karışık elemente sahip olan kişi zaten zengindi. Kan Nehri dünyasının yerlileri şöyle dursun, yalnızca çok az Lo Feng'in ilgisini çekmeye değerdi. Bir araya getirilen diğer öğeler, bir karma öğenin değerinden çok uzaktı. Sonuçta Lo Feng'in statüsüyle, neye ihtiyacı varsa tüm puanları kullanmıştı. S.O.O. Ardında yok edilmiş sıradağları ve Xiong'un cesedine, ilgilenmediği veya kendisi için değersiz olan büyük miktardaki hazineyi bırakarak gökyüzüne doğru koştu. Ancak, onun ayrılmasından sonraki yarım gün içinde bir ekip, eşyaların bulunduğu bölgeyi keşfetti, birkaç alan lordu bu eşyalar için çıldırıyordu ve bu ekip kendi aralarında çılgınca rekabet etmeye ve öldürmeye başladı. Ve büyük miktardaki hazineler Kırlangıç Tepesi şehrinde büyük bir heyecan yaratırken, sayısız kişi bu eşyalar için yapılan savaşa katılmaya başladı. Ayrıca Xiong'un ölüm haberi de yayıldı. Xiong'un ölümü. Hemen çevredeki büyük dünya liderleri bölgeyi ele geçirmek için saldırılarına başladı. Xiong'un gücü hızla toza dönüştü. Nake ve Nabu'nun peşine düşmek şöyle dursun, onun intikamını almaya çalışan kimse bile yoktu. Bu, büyük kardeş Feng'in bize bıraktığı şey bu mu? Gümüş saçlı genç Nake, sonunda babasını dinlenmesi için bir saklanma yerine getirdi. Ancak o zaman şok içinde kontrol etmek için uzay halkasını açtı. Keke, sorun nedir? Nabu merak ediyordu. Büyük kardeş Feng bize büyük miktarda bir servet bıraktı. Ailemizin önceki servetinden çok daha fazla, milyonlarca kat daha fazla. Nake şok olmuştu. Nabu'nun gözleri anında parladı, haha, ailemiz eskisinden daha güçlü ve daha büyük bir şekilde yeniden ayağa kalkacak. Bu zenginlikle artık her şey kolay olacak. Nake, o zamanlar oynadığımız kumar doğruydu.
Nake, Lo Feng için endişelenerek başını salladı. Büyük kardeş Feng, Xiong'u durduracağını söyledi. Ancak daha sonra Xiong'un ölüm haberi, özellikle de ölüm yeri yayıldığında, Nake ve Nabu şoka uğradı. Açıkça, Xiong'un öldüğü yer daha önce Lo Feng'in beklediği yerdi. Büyük kardeş Feng, Xiong'u mu öldürdü? Lord Feng Xiong'u mu öldürdü? Nake ve Nabu şok oldular. Daha sonra Blood River dünyasında ne olduğuna gelince, Lo Feng doğal olarak bilmiyordu. Xiong'u öldürdükten sonra Mosha Lo Feng, otomat gemisine geri dönerek gökyüzüne koştu ve yola çıkmaya başladı. Kan Nehri dünyası. Kontrol odasında dururken dönüp uçsuz bucaksız kıtaya baktı. Burası sanal evren şirketi tarafından tamamen kontrol altına alınan ve gözlemlenen bir yerdi. İşte burada ayrılıyoruz, küçük Nake. Etki alanı Lord seviyesine ulaştığımda, evrenin etrafındaki bölgelere elçi olarak gönderileceğim. Sektör Lord seviyesinde ben de cehennem gibi bir eğitimden geçeceğim. Korkarım ben kazandım, çok uzun bir süre geri dönmeyeceğim. Umarım sonunda döndüğümde seni hala görebilirim. Lo Feng biliyordu. Gerçekten geri dönmesi muhtemelen 10 binlerce yıl alacaktı. Ancak Blood River dünyasına gelince hala merakla doluydu. Eninde sonunda her şeyi gerektiği gibi araştırmak için geri döneceği bir gün gelecekti. Sis uzak alanı kapladı, orada kıyaslanamayacak kadar büyük bir saray yüzüyordu, bu Tianzi Sarayı'ydı. Bu sarayın varlığı nedeniyle Kan Nehri dünyasının birçok güçlü savaşçısı ayrılmaya cesaret edemiyordu. Antik çağlardan bu yana hepsi kendi dünyalarının içinde sıkışıp kalmışlardı. S.O.O. Uzaydaki saray, bir gezegenden bile büyüktü. Bu sırada saraydan küçük bir nokta uçtu ve hızla Lo Feng'in otomat gemisine doğru yöneldi. Bu, 800 metre çapında üçgen siyah bir gemiydi. Majesteleri Lo Feng, nasılsınız? Ben Tianzi Sarayı'nın alıcısıyım, Moluke. Majestelerinin Kan Nehri dünya görevini tamamladığı için tebrikler, gemi Lo Feng'in robot gemisine yaklaşarak bir mesaj gönderdi. Çok hızlı bir şekilde, geminin liderliğinde Lo Feng, Tianzi Sarayı'nın birinci katındaki geniş bir salona ulaştı. Salonun uzunluğu ve genişliği en az 1000 kilometre idi. Lo Feng otomat gemisini tuttu ve salonda şok içinde durdu. Bu salonda, alanın yarısından fazlasını kaplayan birçok gemi daha vardı. Her gemi, onun görsel algısına göre en az E sınıfı gemilerdi. Hatta bazı gemiler F sınıfıydı. Majesteleri Lo Feng, altı gözlü ve mavi tenli gümüş zırh giyen sektör Lord Moloke, yanında durdu ve yolu gösterdi. Akıcı bir evren dili konuşan sesi çok net ve yankılıydı, aslında 80 yıl boyunca Blood River dünyasında kaldın. Bu gerçekten şok edici. Önemli olan kan savaşçısı göreviydi, Lo Feng yürürken gülümsedi. Blood River dünyasından farklı olarak, o dünyada birçok ırk olmasına rağmen çoğu oldukça benzer görünüyordu. Ancak evrende insan ırkları çok fazlaydı. Sayısız yarışta her türlü görünüm mevcuttu. Kan savaşçısı görevi, majesteleri görevi tamamladı mı? Moloke şok olmuştu. Lo Feng başını salladı. Vay, majestelerini tebrik ederim, Moloke gülümsedi. Bu göreve kalkışan pek çok dahi gördüm ve kabul ettim, hatta Büyük Balta ve Evren Paralı Asker İttifakı'ndan olanlar bile. Ancak çok azı gerçekten kan savaşçısı olabiliyor. Çünkü 3 kan nehri kristalini absorbe etmek normalde onların bunu yapmasını gerektiriyordu. Antik tanrı harabelerinde uzun süre kalmak. Çoğunun o kadar sabrı yok. Ayrıca harabelerin içi de çok tehlikeli. Lo Feng başını salladı. İkili birlikte yürüdü ve sohbet etti. Acele etmemelerine rağmen birkaç dakika içinde 1000 kilometrelik mesafeyi hızla geçerek ikinci katın merdivenlerine ulaşmışlardı. Merdiven inanılmaz derecede genişti. Her seviye 100 metre yüksekliğinde, 10 kilometre uzunluğunda ve 5 kilometre genişliğindeydi. Tamamen seramikten yapılmıştı. Her merdivende yukarı doğru spiral çizen en az 1000 seviye vardı. Buradan ancak yukarıya doğru ilerleyebiliriz, sektör Lord Moloke gülümsedi. İkisi ışık huzmesi haline geldi ve merdivenleri yukarı doğru takip etti. Doğru yola yönelmeye gerek yok. Benim için bir evren gemisi ayarla ve beni gönder yeter, olmaz mı? Lo Feng sordu. Tianzi Sarayı'nın liderimiz, sizi görmek istiyor, Moloke dedi. Lider, Lo Feng şok olmuştu. Tianzi Sarayı'nın lideri, bu nasıl bir statüydü?
O, bu sarayda nöbet tutan biriydi. Blood River dünyasının birçok güçlü varlığı ve hatta sanal evren şirketi arasında bile kesinlikle üst kademede mutlak bir varlık olarak kabul edilirdi. Sektör Lordu Moloke'nin gözleri kıskançlıkla doldu. Gülümseyerek, uzun yıllardır bu saraydayım, henüz onunla yüz yüze görüşmedim. Liderimizin inanılmaz bir gücü var. Sadece onun burada olmasıyla, o ölümsüzler Blood River dünyasındaki ölümsüz tapınaktan geliyor ve tüm kadim varlıklar, hiçbiri dışarı çıkmaya cesaret edemiyor. Liderin seni görmek istemesi senin için iyi şans. Neden beni görmek istiyor, Lo Feng merak ediyordu. Tianxi Sarayı'nın lideri, o seviyedeki bir varlıktı, en azından evren ülkesi lideri seviyesindeydi, hatta daha da güçlüydü. Blood River dünyasını korkuyla başka nasıl kontrol edebilirdi ki? Dahiler için bu seviyedeki varoluş onları pek ilgilendirmiyordu. Bu varlıkların hepsi evrendeki kadim ebedi varlıklardı. Seninle tanışmak istemesinin nedeni? Bu kadar küçük bir kişi olarak ben neden bileyim ki? Sektör Lordu Moloke gülümsedi. Benim yetkim sadece seni ikinci seviyeye göndermek. Sonra takip etmeye bile cesaret edemiyorum. Ancak orada seni karşılayacak ve liderle buluşman için seni doğrudan 9. seviyeye götürecek bir olacak. Konuşmayı bitirdiği an, ikili sarayın ikinci katına ulaştı. Lo Feng ileriye baktı ve sırtında kocaman bir balta olan 3 metre uzunluğunda, dağınık saçlı bir adamı gördü. Belli belirsiz, o adam adeta kalpleri titreten yüksek bir dağ gibiydi. Yaydığı enerji, Ganu evren ülkesindeki Tanrı General 13'ten bile daha korkunç görünüyordu.